Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bazlama ekmek tarifiyle geldim. İlk olarak yoğurma kabının içerisine 2 su bardağı serçe parmağımı yakmayacak şekildeki sıcak suyu ekledim. Üzerine 1 paket instant maya, 1 tatlı kaşığı toz şekeri ekleyip spatula ile karıştırdım. Mayam çözüldükten sonra içerisinde un ilavesi yaptım. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuzu da ekleyip spatula ile toparladım. Hamur toparlandıktan sonra spatulayı alıp elimle yoğurmaya başladım. Ele yapışan bir hamur oluyor arkadaşlar. Fazla un ilavesi yapmayalım. Tezgahın üzerine biraz un serpiştirdim. Tezgahta 1-2 dakika yoğurdum hamuru. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmez ekmeği bu bizim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oluyor. Yoğurma kabının içerisine biraz un serpiştirdim. Tekrar hamuru içerisine aldım. Üzerine bir kapak kapatıp temiz bir mutfak beziyle örtüp mayalanmaya bıraktım. Hamurum mayalandı. Üzerine açtım. Şöyle tezgaha çok az bir un serpiştirdim. Hamuru tezgahın üzerine aldım. Hamur ele yapışıyor diye fazla un ilavesi yapmayalım. Şöyle hemen toparladım. Önce ortadan 2'ye, daha sonra 4'e bölerek 4 adet beze elde ettim. Yine bu yapacağınız tavaya göre değişiklik gösterebilir bezeleriniz. Benim tavam bayağı bir büyüktü. Hemen tezgahın üzerine toparladım. Bezelerimi hazırladım. Bezelerin üzerine örtüp bir 10 dakika dinlendirdim. İlk bezemden açmaya başladım. İsterseniz böyle elinizle de açabilirsiniz ya da merdane yardımıyla daha kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. İlk bezemi açtıktan sonra temiz bir bezin üzerine koyup üzerini kapattım. Diğer bezelerimi de aynı şekilde hazırladım. İlk açmış olduğum bezeden başlayarak pişirme işlemine geçtim. Sıcak tavanın içerisine aldım. Pişmesini beklemeden hemen ters çevirdim. Bu işlemi birkaç kere çevirerek pişirirsek arkadaşlar çok daha güzel oluyor.
Şöyle kenarlarına biraz baskı uygulayarak balon gibi şişmesini sağladım. Bu da içinin hamur kalmaması için çok önemli. Tekrar bir kez daha çevirdim bu şekilde. Piştikten sonra kenara aldım. Diğer hamurunu da aynı şekilde pişirmeye başladım. Yine fazla pişmesini beklemeden hemen ters çevirdim. Kenarlarına spatula ile bastırarak biraz baskı uyguladım. Görmüş olduğunuz gibi balon gibi şişmeye başladı. Bu sayede içi kesinlikle hamur kalmıyor arkadaşlar. Tekrar çevirdim. Birkaç kere bu işlemi uyguladım. Pişen bazlamamı alıp diğerlerini de aynı şekilde hazırladım. Bazlamalarım hazır şu anda. Yumuşacık, pofidik pofidik oldular arkadaşlar. Hemen şöyle bir tane de bölüp içinin hamuru kalmadığını sizlere göstermek istiyorum. İster tereyağı, ister köy peyniri ne arz ediyorsunuz arasına hazırlayıp çayınızla güzelce afiyetle yiyebilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.